Bugün gördüğünüz gibi tarhana yapılıyor. 1 kilo domates sosu. 5 kilo yoğurdumuz da ekleniyor. 1 kilo domates. Robottan geçirilip kaynatılıyor. Yoğurt var ya kızım, kaynadı yani. Doğranmış yarım kilo soğan, 1 kilo domates, 40 dakika kaynatıyor. 40 dakika kaynatılıyor. Biber de var mı içinde? Kırmızı biber var dedim ya. 1 kilo. Yarım kilo da kırmızı biber. Çok fazla koyma. Hepsi kaynatılıyor 45 dakika. Daha sonra soğuduktan sonra yoğurtla birleştiriliyor. Toplam tam 5 kilo yoğurdumuz eklendi içine. Karıştırılıyor. 2 avuç dolusu tuz ekledik. Ustamız Hülya ablamız tarhanaya devam ediyor. Canım annemin evindeyiz. Güzel bir tarhana olacak. Bu tarhana en az birkaç sene yenilecek. Dualarla güzelce tarhanamızın temeli atıldı. 10 kilo Önce bir 10 kilo kadar unumuzu koyduk. Daha sonra 5 kilo unumuz da ekstra yavaş yavaş eklenecek. Şimdi bir 10 kilo unla tarhanamız yavaş yavaş yoğruluyor. Bu aşamada bir paket mayamızı da koyuyoruz, kuru maya. Suyla karıştırdık mayamızı, erittik ve tarhana hamurumuzun içine mayamızı da ekledik. Yanımızda 5 kilo paket unumuz daha var. Yavaş yavaş bu un da eklenecek. Yarım paket daha eklendi. Yani 2,5 kilo falan daha un eklendi. Mis gibi kokular gelmeye başladı daha henüz. Canım annem tarhananın mimarı. Kendi usulüyle tarhanasını yapıyor. Hülya ablam benim öz kuzenim. Annem halası oluyor. Evet. Çarşambaya kadar her gün yumurtlayacak. Evet, bir hafta yoğrulacak. Bir hamur haline alacak ve her gün yoğrulacak. Bir hafta boyunca. Evet. Çorba yapılıyor. Bu tarhana bir probiyotiktir. Hastalıklara karşı da çok güzel bir direnci var. Her vitamin var içinde. En şeyinde sevgi var. Sevgi var. Şefkat var, merhamet var. Bütün vitaminlerle yoğruluyor. Ve elbette ki şifa deposu olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tarhana hamurumuz yoğruldu. Üzerine hafif un serpiştiriyoruz. Kıvamını elinle gösterir misin Hülya ablacığım? Bu şekilde olacak kıvamı. Üzerine unumuzu serpiştirdik. Tarhanamızın ağzını bir bezle örtüyoruz. Ve temiz bir yerde tarhanamızı saklayacağız. Üzerine bir çarşaf daha seriliyor. Çok temiz bir çarşaf. Ellerimize sağlık. Teşekkür ederim Hülya abla. Bir şey değil. Afiyet olsun inşallah. Arkadaşlar bugün tarhanamızın 1. günü. Üzerinde örtüsü var. Şöyle. Örtüsünü alacağız. Yere oturabilecek mi kızım? Evet. Gördüğünüz gibi tarhanamızı açıyoruz. Tarhanamız oldukça kabarmış. Bu işlemi her gün bir hafta yapacağız. Haydi bakalım bismillah. Un serpiştiriyoruz. Bu şekilde tarhanamızı yoğuracağız. His manager. Mami,
Bu şekilde tarhanamız indi ama bu tekrar kabaracak. Tekrar yoğuracağız. O kadar mıydı? Günde 2 kere yapıyoruz bu işlemi. Daha sonra ağzını kapatıyoruz. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak tarhanamız güzel olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tarhanamız büyük parçalar haline getirildi. Daha sonra ufalanarak daha küçük parçalara getirilecek. Ondan sonra da blenderdan geçirilerek daha ince bir kıvama getirilecek. Arkadaşlar tarhanamız oldu. Gördüğünüz gibi incecik. Makineden de çekildi. Güzel bir kıvam aldı. İyice kuruduktan sonra kavanozlara yerleştirilecek ve muhafaza edilecek. Gördüğünüz gibi. İleride güzel bir tarhana çorbası videomuzda olacak. O videomuzda da tarhana çorbası basit bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğiz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.